6 Mart 1981 sabahı Batı Almanya'daki Lübeck Bölge Mahkemesi'nin 157 numaralı duruşma salonunda zaman durdu. Modern hukuk tarihinin en sarsıcı anlarından birine sahne olmak üzereydi. 8 el silah sesi taş duvarlarda yankılanırken bir ulusun adalet sistemine olan güvenini de yerle bir etti. İlk kurşunla insanlar sıraların altına atladı. İkinci kurşun çığlıkları beraberinde getirdi. 7. kurşun bittiğinde ise bir çocuk katili kanlar içinde yerde yatıyordu. 30 yaşındaki bekar anne Mariana elinde hala dumanı tüten Baretta 70 marka tabancasıyla kurbanın cansız bedenine bakıp ürpertici bir sakinlikle fısıldadı. Onu aslında yüzünden vurmak istiyordum ama sırtından vurdum. Umarım ölmüştür. Bu sadece bir cinayet değil, sistemin korkunç bir şekilde iflas etmesinin ardından yaslı bir annenin kendini hem yargıç hem jüri hem de infazcı ilan etmesinin hikayesiydi. Hazırsan anlatıyorum. Mariana 1950 doğumlu, 2. Dünya Savaşı'nın yıkıntıları arasında travma mağduru bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Eski bir Nazi askeri olan babasından şiddet görmüştü. Babası savaşın yükünü alkol ve şiddetle dışa vuran diktatör ruhlu bir adamdı. Mariana 16 yaşında evden kovuldu. Tacize uğradı ve çaresizlikten 2 çocuğunu evlatlık vermek zorunda kalmış yaralı bir ruhtu. Ancak 1972'de kızı Anna doğduğunda her şey değişti. Anna, onun hayata tutunma sebebi sevilme ihtiyacının tek karşılığıydı. Mariana, Lübeck'teki Tipasa adlı barda garsonluk yaparak kızıyla yeni bir hayat kurmaya çalıştı. Anna, annesinin çalıştığı barın neşesiydi. Müşteriler onu küçük yetişkin olarak tanırdı. Ancak bu alışılmadık hayat tarzı muhafazakar Lübeck halkı tarafından hor görülüyordu. Mariana gündüzleri uyuyor, geceleri çalışıyordu. 7 yaşındaki Anna ise vaktinin çoğunu sokaklarda, komşuların evlerinde geçiriyordu. Ta ki 5 Mayıs 1980 sabahına kadar. O sabah Anna annesiyle tartıştığı için okulunu astı. Kedili amca olarak bildiği Klaus'un kapısını çaldı. Klaus Grabowski Anna'nın kedilere olan merakını biliyordu. Küçük kızı dairesine davet ederek tuzağa düşürdü. Komşuları Grabowski dışarıdan sıradan bir kasap gibi görünse de geçmişi karanlıktı. Daha önce çocuk tacizinden hüküm giymişti. Sistemin en büyük hatası da burada başlıyordu. Klaus Grabowski hapisteyken hormon tedavisi alarak cinsel dürtülerini kontrol altına alacağı sözüyle kimyasal hadım prosedürünü kabul etmiş ve serbest bırakılmıştı. Ancak daha sonra evlenmek istediğini söyleyerek bu tedavinin geri alınmasını talep etmiş, mahkeme de denetimsiz bir şekilde buna izin vermişti. Bir canavar hormonları ve dürtüleri geri yüklenmiş halde Lübeck sokaklarında çocukların arasında dolaşıyordu. Mariana uyandığında Anna'nın okulda olduğunu sanıyordu. Ancak akşam olduğunda Anna eve dönmedi. Mariana polise giderek kayıp ilanında bulundu. Ertesi gün bir kadın polise gelerek şok edici bir ihbar yaptı. Nişanlım Klaus Grabowski küçük bir kızı öldürdüğünü itiraf etti. Klaus küçük kızı saatlerce alıkoymuş ve ona cinsel saldırıda bulunmuştu. Anna ağlayarak annesine her şeyi anlatacağını söyleyince Klaus paniklemiş, nişanlısına ait bir külotlu çorabı alıp 7 yaşındaki Anna'yı boğarak katletmişti. Profesyonel bir kasap titizliğiyle küçük bedeni bir karton kutuya sığdırmış ve kanal kenarında bir çöp gibi gömmüştü. Klaus yakalandığında mahkemede yaptığı savunma Mariana'nın dünyasını başına yıktı. Klaus, Anna'nın onu baştan çıkardığını ve para için kendisine şantaj yaptığını iddia etti. Bir katil, ölmüş bir çocuğun anısını tüm dünyanın göz önünde kirletiyordu. Bu ifade salonda şok etkisi yarattı. Bir çocuk katili katlettiği yavruyu küçük bir şantajcı olarak yaftalıyordu. Savunma ise katilin aldığı hormon tedavisi nedeniyle hormonal dengesizlik yaşadığını iddia ediyordu. Burada kısa bir araya giriyorum. Arkadaşlar, 500 abone olmama çok az kaldı. Siz de bana destek vererek aşağıdan tamamen ücretsiz bir şekilde abone olursanız çok mutlu olurum. Gelin şimdi mahkemeye geçelim. Duruşmanın 3. günü olan Mart 1981'de Mariana mahkemeye el çantasında gizlediği silahla geldi. Bu an için gizlice atış poligonuna gitmiş,
defalarca talim yapmıştı. Hakimler henüz kürsüye gelmemişken Marianne yerinden kalktı ve Klaus'un tam arkasına geçti. Tabancasını doğrulttu, şarjörünü boşalttı. Toplam 8 el ateş etti. 7'si katilin sırtına saplandı. Grabowski yere yığılırken Marianne silahı bıraktı ve polislere dönüp o meşhur sözü söyledi. Onu aslında yüzünden vurmak istiyordum. Polislere göre Marianne katilin cesedine bakıp hak ettiğini aldın domuz diye bağırmıştı. O dönemde mahkeme girişlerinde metal dedektörü olmaması Marianne'nin bu eylemi gerçekleştirmesine imkan sağlamıştı. Daha sonra polise verdiği ifadede her bir kurşun için bir kalp çizerek bunu senin için yaptım anla yazdı. Marianne'nin eylemi Almanya'yı ikiye böldü. Bazıları onu kahraman bir anne olarak gördü ve avukat masrafları için 100.000 franktan fazla bağış topladı. Bazıları ise kendi adaletini arama kavramının hukuk devletini bitireceğini savundu. Sonuçta mahkeme Marianne'ye 6 yıl hapis cezası verdi. Ama halkın büyük baskısıyla sadece 3 yıl yatıp çıktı. Hapisten çıktıktan sonra hiçbir zaman pişmanlık belirtisi göstermedi. Onun artık nefes almadığını bilmek tek huzurum dedi. 1996 yılında henüz 46 yaşındayken pankreas kanserine yenik düştü ve öldü. Son vasiyeti kızı Anna'nın yanına gömülmekti. Bugün Lübeck'teki mezar taşlarında anne ve kızın fotoğrafları yan yana duruyor. Bu olayın üzerinden 40 yıl geçmesine rağmen hala aynı soru soruluyor. Sistemin koruyamadığı bir masumu bir anne kendi elleriyle savunmalı mı? Marianne Bachmeier bu son soruya 7 kurşunla cevap verdi ve bedelini özgürlüğüyle ödedi. Ama dünya onu kızının onurunu koruyan intikamcı anne olarak hatırlamaya devam ediyor. Evet arkadaşlar, bugünkü olayımız böyle. Bana destek olmak için yorum yapmayı, beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayın. Eğer bu tarz hikayeler hoşunuza gidiyorsa şuralarda bir yerde çıkan kartlardan diğer hikayelerime gidebilirsiniz. Eyvallah.